Merhaba arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda yaşlı köpekler konusunu ele alacağız. Yaşlanma her canlı için maalesef kaçınılmaz bir süreç ve köpeklerde de yaşlılık süreci içerisinde yapılması gereken bir takım bakım farklılıkları ve yaklaşımlar var. Bugün size bu konuda bilgiler vereceğim. Bir köpeği biz ne zaman yaşlı kabul ediyoruz? Köpeklerin ortalama ömrü ırka bağlı olarak değişse de ortalama olarak 7 yaşın üstüne çıkmış bir köpeği artık senior kategoriye alıyoruz. Yani 7 yaşın üstündeki bir köpeği yaşlanma sürecinin başlangıç noktasında olarak düşünüyoruz. Örneğin yanımda Rino var. Rino benim çok eski köpeklerimden bir tanesi, çok başarılı köpeklerimden bir tanesi. Şu anda 14 yaşında. Dolayısıyla ciddi anlamda yaşlı bir köpek. Yaşlı köpeklerde süreç biraz daha farklı. Bakım süreci de biraz daha farklı oluyor. Yaşlanmada nelere dikkat etmek gerekiyor? Özellikle yaşlı köpeklerde nasıl bir hayat siklüsü, nasıl bir bakım profili çizilmesi gerekli olduğu konularından bahsedeceğim bugün sizlere. Birincisi, yaşlı köpeklerde en büyük problemlerimiz tabii ki organların yaşla birlikte artık yorulmaya başlamış olması, organların da yaşlanmış olması ve buna bağlı olarak bir takım organ yetmezlikleri ve metabolizma hastalıklarının baş gösterme ihtimalleri. Tabii ki beraberinde bazı duyularında körelmeye başlaması. Örneğin Rino artık kulakları çok iyi duymuyor. Çok şiddetli sesleri ancak algılayabiliyor. Dolayısıyla yaşlılık sürecinde özellikle duyma hassasiyetinin ciddi anlamda düşmesi, yani duymaya karşı toleransın çok yükselmesi ve duyma bozuklukları ve yine gözlemlediğimiz problemlerden bir tanesi görmeye bağlı, yani görme kaybına bağlı oluşan problemler ne gibi? Senil katarak dediğimiz yaşlanmaya bağlı, tıpkı insanda da olduğu gibi yaşlılık kataraktı. Lensin artık saydamlığını yitirmesi, opaklaşması ve buna bağlı olarak da köpekte görme problemlerinin, özellikle derinlik algısının ciddi anlamda kaybolması. O yüzden yaşlı köpeklerde zemin farklılıkları, ışık farklılıkları ve merdiven inip çıkmada derinlik algısının kaybına bağlı olarak köpeğin hareketinin de minimalize olmasıyla karşılaşmamız mümkün. O yüzden yaşlı köpeklerde görme kaybına bağlı olacak bozukluklara karşı hazırlıklı olmak ve yardımcı olmak gerekiyor köpeğe bu konuda. Yine önemli noktalardan bir tanesi köpeğin burun reseptörlerinin de artık zayıflamış olması. Dolayısıyla bazı şeyleri arama, bulma gibi fonksiyonları veyahut da algılama gibi fonksiyonlarının da düşmesi, tıpkı insanda olduğu gibi. Bir de tabii ki zihinsel fonksiyonların kaybı söz konusu olabiliyor. Ne gibi? Tıpkı insanlarda olduğu gibi bunama dediğimiz veyahut da Alzheimer diye bilinen, yaşlılığa bağlı olarak özellikle tetiklenen bir takım bilişsel kayıpların köpeklerde de var olduğu, canine cognitive dysfunction dediğimiz, köpekte de demans, yani yaşlılığa bağlı olarak zihinsel işlev kaybı veyahut da algı kayıpları da yaşlılık süreci içerisinde karşımıza çıkabilecek şeylerden biri. Duygu durumlarının değişmesi, özellikle yalnız kalmaya karşı tahammülsüzlüğün artması, uygunsuz yerlere tuvalet yapma şekillendirmesi köpeğin, eskiden hiç yapmadığı halde uygunsuz yerlere tuvaletini yapmaya başlaması gibi olgularla karşılaşmak olasılık dahilinde bu dönem içerisinde. Bunun haricinde yine sağlık yönünden incelediğimizde özellikle artritler, yani eklem yangılarının yaşlılığa bağlı olarak oluşması, spondilit dediğimiz özellikle omurganın aralarının bir takım kemik üremeleriyle elastikiyetini yitirmesi ve buna bağlı olarak ağrıların oluşması, yürüyüş ve aktarım bozuklukları, özellikle ağrıya bağlı olarak oturmak, kalkmak gibi eylemleri gerçekleştirmesi esnasında köpeğin ağrı çekmesi, bazen de tamamen fonksiyonlarını yitirmesi, genellikle de arka bacaklar, yükün büyük bir kısmını arka bacaklar çektiği için ilk bakışta arka bacaklarda bunu gözlemleriz. Aynı zamanda yaşlı köpeklerde tabii ki diğer fonksiyon kayıplarından biri de dişler. Tıpkı insanlarda olduğu gibi
artık dişlerin de eskisi gibi keskin olmayışı, parçalayıcı davranışları kolay şekillendirememek, buna bağlı olarak tabii ki bu tip köpeklerin beslenmesinin farklılaştırılması, daha fresh şeyler ve daha yumuşak gıdalarla beslenmesi gerekebilir. Çünkü dişler eskisi gibi keskin değildir. Özellikle azı dişlerde çürümeye bağlı veyahut da yaşlılık ve diş eti çekilmelerine bağlı diş kayıpları söz konusuysa, ki yaşlı köpeklerde çok olasılık dahilinde olan bir şey diş kayıpları, buna bağlı olarak sindirim problemlerinin de yaşanması mümkün olabiliyor. Dolayısıyla sindirilmesi çok daha kolay besinlerin uygulanması ve yaşlı köpeklerde yaşlı köpeklere uygun gıdaların, özellikle mama formülasyonlarında senior mamaların kullanılmasına dikkat edilmesi gerekiyor. Tabii yaşlanmaya bağlı olarak köpeklerde de tıpkı bizlerde olduğu gibi bazal metabolizma yavaşlıyor. Buna bağlı olarak da kilo almaya yatkınlık şekilleniyor. Dolayısıyla diyetlerde özellikle kilo almasını engelleyecek diyetlerin kullanılması çok çok önemli. Çünkü hareket azalıyor, uykuya düşkünlük artıyor ve buna bağlı olarak da kilo almaya yatkınlık, bazal metabolizmanın da yavaşlamasına bağlı kilo almaya yatkınlık oluşuyor. Bunların totalini düşündüğümüz zaman bazı şeylere dikkat etmek gerekiyor. Nedir? Organların yorgunluğuna bağlı, organ noksanlıklarına bağlı bir takım sıkıntıların yaşanması. Ne yapmak lazım? Yaşlanma sürecine girmiş, 7 yaşını geçmiş bir köpekte 6 ayda bir rutin check-up'ların uygulanması, özellikle kalp, karaciğer ve böbrek fonksiyonlarının mutlaka kontrol edilmesi ve 6 ayda bir tam kan testlerinin yapılması. Tıpkı bizlerde de olduğu gibi köpeklerde de kanser vakalarını çok fazla görüyoruz. Özellikle son zamanlarda, son 5-10 yıl içerisinde kanser vakaları çok artıyor. Bunun sebebi de üretimler, özellikle de merdiven altı üretimlere bağlı olarak kanserle çok fazla karşılaşıyoruz. Yani çekinik genlerin su üstüne çıkması ve genetik geçişli olan kanser vakalarıyla çok fazla karşı karşıyayız. Bazı durumlarda tıpkı insanda olduğu gibi erken tanı birçok şeyi değiştirebiliyor. Hastalığın gidişatını ve tedavi süreçlerinin daha başarılı olmasını sağlayabiliyor. O yüzden köpeği iyi takip etmek gerekiyor. Yani yaşlı köpekleri çok iyi takip etmek, özellikle sindirim sistemlerinin iyi çalışıp çalışmadığı, buna bağlı olarak görme ve duyma fonksiyonlarının düzgün işleyip işlemediği, erkek köpekse özellikle prostat problemlerinin olup olmadığı mutlaka kontrol edilmesi gereken şeyler. Kilo kontrolü tabii ki bahsettiğim gibi çok önemli. Bir de deri ve tüy bakımı. Biliyorsunuz vücudun en büyük organı aslında deridir ve yaşlanmada da en büyük reaksiyonları aslında deri verir. Ve tüyler daha fazla bakım ister yaşlılıkta. Rino'nun özellikle gençlik döneminde mesela pırıl pırıl tüyleri vardı. Dikkat edin, şimdi ne kadar iyi bakım uygulasak da daha mat ve daha bozuk görüntülü bir tüy yapısı var. Dolayısıyla da yaşlı köpeklerin daha iyi fırçalanması, bir takım tüy ve deri bütünlüğünü destekleyici preparatların kullanılarak bu dönem içerisinde tüy ve deri bakımına biraz daha önem gösterilmesi gerekiyor. Ve dediğim gibi en önemli noktalardan bir tanesi düzenli check-up'ların yapılması. Bu check-up'lara çok dikkat etmek, 7 yaşından sonra özellikle kalça, dirsek gibi eklem bölgelerinin, köpeklerde en çok yükün bindiği eklem bölgelerinin kontrollerinin yapılması. Eğer eklem ağrıları olan köpeklerse, yani artritleri ve spondilitleri olan köpeklerse, bunların ağrılarını azaltacak özellikle glikozamin, kondroitin sülfat ve MSM içeren destekleyici ürünlerin köpeklerin rasyonlarına, besinlerine mutlaka takviye olarak katılmasında fayda var. Ve tabii yine önemli noktalardan biri, yaşlı köpeklerde günlük olarak tarama veyahut da bakım esnasında vücutta herhangi bir şişkinlik ve normalde alışılagelmişin dışında oluşumların olup olmadığına bakmak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi erken tanırsanız, yani erken tanımlarsanız bazı şeyleri, harekete geçmek ve engellemek çok daha kolay olacaktır. O yüzden vücuttaki değişimleri, anomaliteleri de erken tanımlamak ve erken müdahale etmek çok çok önemli. Bu dönem içerisinde köpeğiniz sizinle daha fazla vakit geçirmek isteyecektir. Daha çok dizinizin dibinde olmak isteyecektir. Çünkü yaşlılıkta özellikle köpeklerde, sürü hayvanı olan köpeklerde yalnız kalmaya tahammülsüzlük bahsettiğim gibi çok çok yüksektir. Bu dönem içerisinde köpeğinizle daha fazla bir arada olmak ve köpeğinize karşı daha toleranslı olmak durumundasınız. Tıpkı yaşlı insanlar gibi süreç artık tersine işlemeye başlar. Dolayısıyla da biraz daha toleranslı olmak, onunla daha fazla vakit geçirmek, özellikle yaşlı köpeklerde eklemler için çok iyi olacak yardımla yüzme egzersizleri yaptırmak, eğer imkan varsa, küçük yürüyüşler yaptırmak, onu çok fazla sıcakta yormamak, çok ağır egzersizler uygulamamak
çok çok önemli. Çünkü bütün organlar yaşlı, özellikle de kalp. Biliyorsunuz kalp kastan oluşan bir organ. Dolayısıyla da seneler boyunca vücuda kan pompalama hedefli kasıldığı için kas yorgunluğu zaman içerisinde, her canlı organın bir ömrü var. Dolayısıyla gittikçe fonksiyonunu yitiriyor. Dolayısıyla ağır egzersizler yaptırdığınız zaman köpeğinize kalbi zorlayabilirsiniz. O yüzden ağır egzersizlerden kaçınmak, güzel, sakin doğa yürüyüşleri, özellikle çok sıcakta veyahut da aşırı soğukta olmamak kaydıyla yürüyüşler yapmak. Yaşlı köpeklerin aynı zamanda sıcağa ve soğuğa karşı olan toleransları da düşüktür. Deri bütünlükleri ve tüy bütünlükleri genç zamanlarındaki gibi olmadığı için. O yüzden sıcaktan ve soğuktan onları daha iyi korumak gerekiyor. Dostunuz yaşlandığı zaman dediğim gibi çok daha fazla etkileşime ihtiyacı var. Bunu unutmayın ve tabii ki toleranslı olmanız gerekiyor. Çünkü yaşlılık hepimizin tadacağı bir süreç. Dolayısıyla biz de aynı pozisyona düşeceğiz. Birazcık empati yapmak gerekiyor. Özellikle yaşlılık döneminde köpeğinizi terk etmek, işte tahammülsüzlük, her tarafa tuvaletini yapıyor, artık dayanamayacağım deyip barınaklara bırakmak falan gerçekten son derece kabul edilemez davranışlar. O yüzden bu dönem içerisinde kesinlikle dostunuzu yalnız bırakmayın ve ona destek olun.